Karanlık bir koridor. Sadece bir kişinin eğilerek geçebileceği dar bir tünel. Nemli taş duvarlardan süzülen su damlaları ve derinlerden gelen boğuk bir uğultu. Bu tünelin sonu nereye çıkıyor? Sadece birkaç odaya mı? Yoksa yerin 100 metre altına inen dev bir şehre mi? Burası Derinkuyu Yeraltı Şehri. Bugün dünyanın en gizemli ve çözülmemiş yapılarından biri olarak kabul edilen, Kapadokya'nın kalbinde yer alan bir yeraltı krallığı. İlk bakışta bir labirent gibi görünüyor. Ama detaylara inildiğinde bu yapının sadece bir sığınak olmadığını fark ediyorsunuz. Burası öyle bir yer ki binlerce insanın aynı anda yaşayabileceği, hayvanlarıyla birlikte barınabileceği, hatta ibadetlerini yapabileceği kiliselere kadar uzanan tam teşekküllü bir yeraltı şehri. Ve asıl soru, bu şehri kim yaptı? Neden yaptı? Ve bizden gizlenen daha ne sırlar barındırıyor? Bu soruların cevabı binlerce yıldır tam anlamıyla çözülemedi. Tarihçiler, arkeologlar ve araştırmacılar hala tartışıyor. Ama kesin olan tek şey var. Derin kuyu, insanlığın sırlarla dolu geçmişine açılan kapılardan biri. Derin kuyuyu anlamak için önce Kapadokya'yı anlamamız gerekiyor. Bugünden milyonlarca yıl önce Orta Anadolu bambaşka bir yerdi. Erciyes Dağı, Hasan Dağı ve Göllü Dağı gibi dev volkanlar peş peşe patladı. Bu patlamalar gökyüzünü külle doldurdu ve kilometrelerce alana lav yağdırdı. Ama bu felaketin ardından bugün bildiğimiz o eşsiz Kapadokya coğrafyası oluştu. Yumuşak tüf taşları kilometrelerce uzandı. Yağmur, rüzgar ve zaman bu taşları şekillendirdi. Sonuç peri bacaları, derin vadiler, yumuşak ama dayanıklı kaya tabakaları. İşte bu doğal taş hamuru insan eliyle şekillendirildiğinde inanılmaz mühendislik harikasına dönüştü. Derin kuyunun hikayesi binlerce yıl öncesine dayansa da modern dünyada onu tesadüfen keşfettik. 1963'te Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bir köylü evinde tadilat yapıyordu. Duvarı yıkıldığında arkasında gizli bir boşluk buldu. Merakla ilerledi ve kendini dar bir tünelin içinde buldu. Tünel aşağıya doğru uzanıyordu. Köylü biraz daha derine indiğinde fark etti ki bu sadece bir mahzen değil, başka odalara açılan devasa bir yeraltı kompleksiydi. Kısa sürede arkeologlar bölgeye geldi. Kazılar yapıldıkça ortaya çıkan şey dünyanın en büyük yeraltı şehirlerinden biriydi. Derinkuyu'yu diğer yeraltı şehirlerinden ayıran önemli şey büyüklüğü ve mühendisliği. Derinlik 85 metreye kadar iniyor. Henüz 8 kat açığa çıkarıldı. Ancak jeoradar verilerine göre 18 kata kadar uzanabileceği düşünülüyor. Yaklaşık 25 bin metrekare. 20 bin, 30 bin kişiyi barındırabilecek büyüklükte. Yani sadece bir köy değil, adeta bir yeraltı metropolü. İlk katlarda geniş ahırlar var. Çünkü insanlar yerin altına sadece kendileri değil, hayvanlarıyla birlikte inmişti. Ayrıca tahıl ambarı ve şarap mahzenleri de bulunuyor. Demek ki burada haftalarca hatta aylarca yaşam mümkün olabiliyordu. Orta katlarda haç şeklinde oyulmuş kiliseler ve şapeller var. Bu da bize derin kuyunun sadece geçici bir sığınak olmadığını, dini hayatında yer altında sürdüğünü gösteriyor. En etkileyici unsurlardan biri havalandırma sistemleri. 55 metre derinliğe kadar inen dev kuyular sayesinde yerin altında bile temiz hava dolaşımı sağlanıyordu. Ayrıca su kuyuları yerin altına inen halkın susuz kalmamasını garanti ediyordu. Derin kuyunun koridorlarını dar yapan şey sadece taşın özelliği değil, aynı zamanda strateji. Dar koridorlarda kalabalık düşman orduları ilerleyemezdi. Her katın girişinde tonlarca ağırlıkta yuvarlak taş kapılar vardı. Saldırı anında bu taşlar yuvarlanıyordu. Koridoru tamamen kapatıyordu. Düşman içeride kalsa bile içeride yaşayan halk başka tünellerden kaçabiliyor ya da daha alt katlara inebiliyorlardı. Derin kuyuda olay sadece hayatta kalmak değil, toplumsal bir düzenle kurulmuştu. Ortak mutfaklar vardı, toplantı alanları vardı, eğitim için kullanıldığı düşünülen odalar bile vardı. Hatta bazı araştırmacılara göre yerin altında bir toplumun tüm sosyal düzeni yeniden inşa edilmişti. Buraya kadar olanlar bize derin kuyunun mühendisliğini anlatıyor. Ama işin içine biraz daha girince gizem perdesi açılıyor. Neden bu kadar derin kazıldı? Nasıl oldu da yerin 100 metre altına inildi? Ve en önemlisi tünellerin bir kısmı neden bugün hala kapalı ve ulaşılamaz durumda? Bu sorular derin kuyunun sadece arkeolojik bir kalıntı olmadığını, hala çözülememiş bir gizem olduğunu gösteriyor. Derin kuyunun en büyük gizemlerinden biri onu kimin yaptığı sorusu.
Çünkü bu kadar büyük ve karmaşık bir yapıyı hangi medeniyetin inşa edebileceği hala tartışmalı. Tarihçiler yeraltı şehirlerinin ilk adımlarını Hititlerin atmış olabileceğini düşünüyor. Hititler sürekli kuzeyden gelen göçler ve akınlarla uğraşıyordu. Yerin altına inmek onlar için güvenli bir sığınaktı. Ama elimizde Hititlerden kalma doğrudan bir kanıt yok. Sadece dolaylı arkeolojik izler var. Kesin olarak bildiğimiz şey ise Bizansların derin kuyuyu aktif kullandığı. Arap akınları sırasında Hristiyan halk buraya sığınıyordu. Kiliseler, şapeller ve vaftiz havuzları da bu dönemde oyuldu. Hatta bazı yazıtlarda buranın Tanrı'nın gözetimindeki sığınak olarak tanımlandığı belirtiliyor. Bazı araştırmacılar ise derin kuyunun kökenini bilinen tarih öncesine çekiyor. Çünkü böylesine derin ve karmaşık bir yapının ilkel kazma aletleriyle yapılmış olması hala tartışmalı. Bu yüzden bazı teoriler Lü halkı veya onlardan da eski bir uygarlığın temel kazıları yapmış olabileceğini öne sürüyor. Gerçek şu, derin kuyu tek bir medeniyetin eseri değil. Yüzyıllar boyunca farklı uygarlıkların ekleyip geliştirdiği bir yapı. Derin kuyunun dar koridorlarını, ağır taş kapılarını ve gizli tünellerini düşündüğümüzde buranın ilk işlevinin askeri bir sığınak olduğu görülüyor. Düşman saldırdığında halk buraya iniyor. Kapılar kapatılıyor, içeride güvenle bekleniyordu. Buradaki halk uzun süreli yaşam için ahırlar, ambarlar, mutfaklar yapmışlardı. Burada haftalarca değil, aylarca yaşayabiliyordu insanlar. 55 metre derinliğe inen havalandırma sistemleri sayesinde nefes almak mümkün oluyordu. Kuyulardan su çekilebiliyordu. Yani derin kuyu sadece kaçış noktası değil, aynı zamanda bir yeraltı yaşam alanıydı. Derin kuyuda haç şeklinde oyulmuş kiliseler, vaftiz havuzları ve şapeller bulundu. Bu da bize buranın sadece geçici bir barınak değil, dini hayatın da sürdüğü kutsal bir alan olduğunu gösteriyor. Bazı araştırmacılar buradaki dini ritüellerin yerin altında yapılmasının kutsal gizlilik veya yeraltı tanrıları inancı ile ilgili olabileceğini söylüyor. Derin kuyunun işlevi konusunda birçok şey biliyoruz ama hala yanıtı olmayan sorular var. 2-3 katlık bir sığınak bile yeterliyken neden 85 metre aşağı inildi? Derin kuyunun Kaymaklı ve diğer yeraltı şehirlerine bağlandığına dair bulgular var. Eğer doğruysa bu sadece bir şehir değil, yeraltı ağının merkezi olabilir. Binlerce ton taş nasıl çıkarıldı? Nasıl organize edildi? Bugün turistlerin gezebildiği 8 kat var. Ama derinlerde hala kapalı bölgeler bulunuyor. Acaba bu yapı sadece bir sığınak değil de bilinçli olarak yapılmış bir uygarlık projesi olabilir mi? Derin kuyu sadece taşlardan oyulmuş bir şehir değil. Aynı zamanda binlerce yıldır anlatılan efsanelerin de merkezi. Burası insan hayal gücünü ateşleyen bir yer. Çünkü her şeyden önce tam olarak çözülemedi. Kapadokya köylerinde nesiller boyunca aktarılan bir rivayet vardır. Derin kuyu insanlar değil, yer altında yaşayan bir halk inşa etti. Kimileri bunlara ışık insanları diyor. Kimileri ise Luya ataları. Bu hikayeler bilimsel kanıtlara dayanmıyor. Ama ilginçtir ki dünyanın farklı bölgelerinde de benzer efsaneler var. Bazı araştırmacılar derin kuyunun tünel yapılarının gökyüzündeki yıldız takımlarına göre inşa edildiğini iddia ediyor. Buna göre yerin altındaki tüneller bir tür mikrokozmos yani evrenin yansımasıydı. Her koridor yıldızların düzenini simgeliyor olabilirdi. Günümüzde bu teoriyi doğrulayan somut bir bulgu yok ama Kapadokya'nın tarih boyunca gökyüzü gözlemleriyle ünlü bir bölge olduğu biliniyor. Bölgedeki bazı yaşlı köylüler derin kuyunun en derin katında asla açılmaması gereken kara kapılar olduğundan söz eder. Bu kapıların ardında şeytani varlıkların hapsedildiğine inanılır. Bilim insanları bu hikayeleri folklor olarak görür. Ama yerin altındaki o ağır taş kapıların ardına gerçekten bakıldığında karanlık bir korku hissi herkesi sarar. Ezoterik çevrelerde derin kuyunun dünya dışı bağlantıları olduğuna inananlar var. Bazılarına göre bu tüneller sadece insanlar için değil, başka varlıklar için hazırlanmıştı. Çünkü bu kadar geniş ve karmaşık yapının o dönemki teknolojilerle yapılması hala büyük soru işareti. Bu teoriler çoğu akademisyen tarafından reddediliyor. Ama gizemli atmosfer bu ihtimalleri tamamen göz ardı etmeyi de zorlaştırıyor. Derin kuyu 1969'dan beri ziyarete açık. 8 katı turistlere gösteriliyor. Ama jeoradar verilerine göre daha derinlerde hala keşfedilmemiş 10 kata kadar alan olabilir. Bugün jeoradar ve lazer taramaları sayesinde derin kuyunun haritası çıkarılıyor. Ama dikkat çeken bir şey var. Bazı bölgeler hala ulaşılamaz durumda. Çünkü tüneller çökmüş ya da kapatılmış. Bölgedeki köylüler için derin kuyu hala gizemli bir yer. Kimi burayı atalarımızın sığınağı diye anlatıyor. Kimi ise aşağıda hala bilinmeyen kapılar var diyerek insanların içini ürperten kelimeler söylüyor.
Derin kuyu, insanlığın geçmişine dair çözülmemiş bir bilmece. Bir yandan arkeologların ortaya çıkardığı verilerle hayranlık uyandırıyor ama diğer yandan hala yanıtlanmamış sorular var. Kim başlattı bu dev yeraltı şehrini? Neden bu kadar derine inildi? Ve kapalı kalan o katlarda gerçekten ne var? Belki de derin kuyu sadece bir sığınak değildi. Belki de insanlığın daha derinlerde sakladığı bir sırrın parçasıydı. Derin kuyu gerçekten sadece geçmişin bir mirası mı? Yoksa hala çözülmeyi bekleyen bir sır mı?